Cansuyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlere kökleri bitmiş orkideleri tekrar köklendirmek için kullandığımız yöntemler serisinden 3. videom olan kum ve taş kürüyle orkide canlandırmayı anlatmak istiyorum. Tabi bu yöntem gerçekten yani benim daha önce su küründen de önce, ters su küründen de önce ilk kullandığım yöntem aslında bu yöntem. 2 yıl önce bir tane orkidem gerçekten kökü çok kötü olmuştu. 2-3 yıl önce yaklaşık kökü çok kötü olmuştu. Ve kökünü canlandırmak için yani taş kültürü yöntemini uygulamıştım, bu yöntemi. Ve 2 hafta 3 hafta içerisinde inanılmaz bir sonuç almıştım. Bu yöntemi sizlere nasıl yapıldığını, bu yöntemi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan bir tane cam kavanoz. Bu plastik kavanoz da olabilir. Birazcık kum. Yani kavanozumuza göre birazcık 1-2 tane 3-5 tane de olabilir bu taş ve birazcık da suya ihtiyacımız olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim burada. Kumu ciddi yıkamamız gerekiyor. Kum temiz olması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi ben bu kumu 3-5 kez en azından yıkadım. Tamamıyla üstündeki çer, çöp, üstündeki pislik, tozların hepsi gitti. Çok temiz oldu. Taşları aynı şekilde güzel bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Suyu döktüğünüz zaman kumun içerisine su kumun içerisinde eski saflığını koruması lazım. Yani bulanıklaşmaması lazım. Neden bu önemli? Çünkü orkidenin kökleri mantarlanmasın ve kökleri çürümesin diye. Burada yani aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim yani unutmamak adına. Şimdi ters su küründe veyahut da bu kürde de aynı şekilde veyahut da normal su küründe de aynı şekilde orkidemizi suyun içerisine veyahut orkidemizi bu kültürlerin içine kurtarmak için koyduğumuz zaman bazı köklerinin çürümesi anormal değil. Yani kökleri çürüdü diye hemen orkidenizi çıkartıp böyle bu kürden vazgeçmeyin. Bu kültürlerden bunları yapmaktan vazgeçmeyin. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bu haftadan itibaren bir yayın politikası değişikliğine gideceğim. Şöyle, normalde haftada 2 video atıyordum. Yaklaşık 10 dakikalık, 7, 8, 9, 10 dakikalık civarında videolar atıyordum. Bundan sonra şu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Yorumlarda da yorumlarınızı bekliyorum. 3'er dakikalık videolar atmayı düşünüyorum. 3'er dakikalık her 2 güne bir video atmayı düşünüyorum. Yani bir gün durup bir gün video atmayı düşünüyorum. 3'er dakikalık dediğim gibi videolar atmayı düşünüyorum. Mesela bu konuyla alakalı 3 video atacağım. Her hafta 2 konu belirleyip 2 konuyla alakalı 3'er video veyahut da işte 5 video toplamda 3 bir konuyla alakalı 2 bir konuyla alakalı video atmayı düşünüyorum. Bu noktada fikirleriniz benim için çok önemli. Yorum kısmına bu yeni yayın politikam, yani bunu ne denir bilmiyorum aslında, yayın politikası deyince de böyle sanki bir televizyon şeyi gibi, tabii ki değil ama başka söylenecek de bir şey olmadığı için bu şekilde ifade etmek zorunda kaldım. Düşünceleriniz benim için önemli. Lütfen yorum kısmında bununla alakalı bana düşüncelerinizi söyleyebilirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ailenizle kalın ve bitkilerinizle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.